Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bugün çok hoş geldim. Bakın böyle fıstık fıstık, şeker gibi bir örgü modeliyle geldim. Tabii tığ ile yapılan bir örgü modeli. Bakın böyle iki tarafından da çok güzel görünüyor ve yumuşacık bir örgü oluşturuyor. Özellikle bebek battaniyesi yapmak isterseniz mükemmel durur. Bir de böyle pembiş yaparsanız kız çocukları için harika bir bebek battaniyesi yapmış olursunuz. Altını da bir beyaz astar yaptığınızda, kenarlarında tığladığınızda mükemmel olacaktır. Çok tatlı teyzeleri bu. Ve şöyle hepsi pembiş bugün örgümün. 5 milim bir tığ ve şöyle 5 yazıyor ve 3 milim bir tığ ile yapacağım. Şöyle ucu çok kalın bir tığ değil, normal kalınlıkta ve bebek iplerinin hangisiyle yapmak isterseniz onunla yapın. Hani ip tercihi size kalsın ama bebek iplerini tercih edin. Ve güzel olsun. O zaman ne yapalım? Hadi bu şeker örgümüzü örmeye başlayalım. İpinizi, tığınızı alın gelin. Örgümüzü ilk önce zincir çekerek başlayacağız. Şöyle ipimizi tığımıza bağlayıp örgüde e, ayarlamayı zincir üzerine yapacağız. Çünkü basit ilerliyor. O yüzden ilk zemin için böyle çok sıkı olmayan zincirler çekerek örgüye başlayabilirsiniz. Böyle bebek battaniyesi için birebir ölçülerde yapabilirsiniz. Yani 1 metreye 1 metre olarak devam edebilirsiniz. Çünkü çok da küçük olmasın. 1 metre iyi, bir de kenarlarını tığladığınızda daha iyi olur. Hani çok da küçük olmasın. Şöyle bu bize yeterli. Bakın şimdi yukarıya çıkmak için şuradan tutun. 1, 2, 3 zincir çekin ve ipi alıp şu tuttuğunuz yere batırın. Yani dördüncüye bir tane trabzan yapacağız. Bakın şöyle. Şunu da sayacağız. Şununla birlikte sayacağız. Bununla birlikte 2 oldu. Burayı toplamda 4 yapacağım. Kenarları 4 olarak ayarlayacağım. Bir tane daha yaptım. Bakın şöyle 4 tane şununla birlikte. Bir zincir çektim ve alttan bir zincir atlayıp ikinci zincirime tekrar batırdım. İki kanadından alıyorum. Şöyle bakın. 3 tane yapacağız. Şöyle. Bu da üçüncü. Bakın 3 oldu. Bir zincir çektim. Alttan bir atlayıp ikinciye batırdım ve bir, iki ve üç. Bir zincir, bir atladım ikinciye, üç, yine üç tane, iki, sıradaki zincirime batırdım, üç. Bakın şöyle ilk zeminimiz bu şekilde. Bir zincir, bu kadar göstermek için yeterli. Kenara geldiğimde yine bir atladım, ikinciye batırdım ve 4 tane yapacağım. Kenar için 4 tane. Zincirin iki kanadından alın. Aç, uzamasın şurası. 2, 3 ve bu da 4. Bakın kenar için 4 tane hazırladım. Birinci sıramı bu şekilde yaptım. İkinci sıramızda 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Birinciye değil ikinciye batarak buraya yine 3 tane, üçüne de batarak burayı 4 diyeceğim. Bu sıramız birinci sıranın aynısı. Bak şöyle bir zincir, bir zincir ve 3 trabzanın üzerine birebir batacağım. 1, 2 ve 3. Yani tekrar sıra oluyor bu. Bir zincir, bakın
1, 2, 3. 3 trabzan, bir zincir. Şimdi yine 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Bir zincir. Şimdi kenara geldim. Kenarda 4 tane yapacağız. Bakın burada 3 gözüküyor şimdi. 1, 2, 3. Dördüncüyü şu zincir tepesine batarak tamamladım ve 4 oldu. Bakın. 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim. Yine birinciyi bırakıp ikinciye, bu kenarlarda örnek yapmayacağız. Örneklerimiz yok. Sadece iç kısımda şu iki kenarın içinde örneklerimizi hazırlayacağız. Bakın şimdi. Bir zincir çektim ve bu 3 trabzanımın üzerine birebir batacağım. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi geriye geleceğiz. Şu gerideki bakın. Bir ikinci kutucuğa alttan ikinci kutucuğa batacağım. Yani bakın 1 2 şuraya geleceğim. Şuna. Tığımı aldım. Bakın buradan batırdım. İpimi aldım ve bu sıra boyunca çektim. Bakın bunun boyunca şöyle germeyecek. Şöyle tutun. Bakın. Tekrar ipimi aldım. İkinciyi sardım. Tekrar ipimi aldım. Üçüncüyü sardım. Şöyle. İp kalınlığınıza göre dördüncüyü de sarın. Bakın 4 sardım. Tuttum burayı elimle. Şöyle güzelce çektim. Ve bakın şurada bir taneyi bıraktım. Bundan birlikte 2 oldu. Ve hepsini birlikte çektim. Şimdi bir kere daha yapacağız. Bunu yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden öbür üçlü grubumuza 1, 2 ve 3. Bakın üçüncüye geldim. Tığıma ipimi alıp yine arkaya baktım. Bir ikinci kutucuğa bakın buna. Bir alttakine. Yani bir geriden geldim. Alttaki kutucuğa girdim. Ve ipimi uzattım. Ne yaptım? Örgümün hizasına getirdim. Bakın. Şöyle örgümün hizasında 1. Tekrar aldım. 2. 3. Ve 4. Burayı şöyle tuttum toparlarken. Aldım ipimi. Çektim. Şunu bıraktım. Bakın. Ve bunu da içinden geçirdim. Bir tane daha yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden öbür üçlü grubuma geldim. 1, 2, 3. 3 taneyi yaptım. Tığıma ipimi alıp yine bir ikinciye bakın. Aşağıya indim. İpimi uzattım. Şöyle elimle ölçümü aldım. Bakın örgümün hizası kadar. Gerdirmedim hiç. 2, 3 ve 4. Toplamadan önce şurayı tuttum. Topladım. Bunu bıraktım. Ve bunu da böyle aldım. Ve bakın gördünüz mü? Şeker şeker çıktılar. Şimdi kenara geldim. Burada 4 trabzan. 1, 2, 3 ve en son zincir tepesine batarak 4. Kenar dümdüz çıktı böyle. 1, 2, 3. Çevirdim örgümü. Arkadan da böyle görünüyor. Birinciyi bıraktım. İkinciye bakın burada birebir yapacağız yine. Örnek yok burada. Şimdi 4 tane yaptım burada. Bir zincirimi çektim. Bakın burada 4 gözüküyor. Şunu atlayacağız. Fıstığımızı sardığımız var ya. Bunu atlayıp önündekine. Bakın burası şöyle. Şu şekilde. Yani şu üçlü grubun gidişini bozmayacağız. Birinciyi bıraktım. İkinciye 3 tane
2, 2 ve 3. Bakın şu hizayı bozmamış oldum. Bir zincir ve geldim, bakın öteki üçlü gruba birinciyi bıraktım. İkinciden 3 taneyi yapacağım. 1, 2 ve 3. 3 taneyi yaptım. Bir zincir çektim. Birinciyi bıraktım. İkinciye geldim. Ve yine 3 tane, 2 ve 3. Şöyle. Bir zincir ve kenardaki 4 tanemi yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim. Bakın şimdi gördünüz mü? Ve yine fıstıklarımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi şuradan bir bıraktım, ikinciye 1, 2 ve 3 tane daha yaptım. Toplamda bununla 4 oldu. Bir zincir. Şimdi önce 3 tane trabzanımızı yapacağız. 1, 2 ve 3. Tığma ipimi aldım. Arkadan bir ikinci kutucuğa bakın. Şuna ipimi uzattım. 1, 2, 3, 4 defa sardım. Toplamadan önce sıkıca tuttum. Topladım. Şu bir taneyi bıraktım ve topladım. Sıradakine hiç zincir çekmeden 1, 2 ve 3. Aldım ipimi. Yine bir ikinciye ve böyle örgüm devam edip geçecek. Çok pratik. Hiç kafa yormuyor. Ördükçe de böyle yumuşacık bir örgü ortaya çıkıyor. Umarım videomun sonuna kadar izlemişsinizdir. İzlediyseniz değerli beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Sosyal medyalarınızı da paylaşarak destek çıkabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olarak benimle birlikte örmeye devam edersiniz. Şöyle göstereceğim şimdi. Bakın. Yani her türlü güzel bir örnek bu. Ve bu da biraz daha büyük parçadaki halimiz. O zaman hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone de olup benimle kalın.